Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Rise of Kings bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar iki tane yeni gelen okçu komutanını size tanıtacağım. Ve arkadaşlar bunların içinden bir tanesi bizzat Sultan Alparslan. Ve gerçekten çok sağlam komutanlar sizi bekliyor. Ama lütfen video geçmeden önce ilk önce bir kanala abone olun ve videoya like atmayı da lütfen ama lütfen unutmayın. Ve videoyu sonuna kadar izledikten sonra da lütfen kendi düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yorumlar kısmına paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden yapanlara teşekkür ederim. Dilerseniz de hemen geçelim arkadaşlar. Birinci komutanımız Sultan Alparslan. İlk skillini sizinle paylaşıyorum. Şimdi şurada ilk skillinin ismi Kahraman Aslan. Hedef türü tek. Sakin kalın. Çünkü hatırlarsanız da Kinshi'den de size göstereyim hemen. Hedef türü tek hedef. Yani onun için sakin kalın. Anlatacağım. Şimdi hedef türü tek hedef. Öfke gereksimi 1000. Hedef birliğe doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 2000. Bu komutanın birliği ayrıca 10 saniye boyunca aslan ruhu etkisine de sahip olur. Birliğe her 3 saniyede bir delme etkisi uygular. Delinmiş hedefler, delinmiş hedefler 5 saniye boyunca her saniyede ek hasar alır. 100 yani 5 saniye boyunca 100 yani 5 çarpı 100 500 yani 2000 artı 500. Bu komutan etki en fazla 3 kez birikebilir ve yeni bir etki kazandığında süresi sıfırlar. Çok güzel. Oğuz okçuluğu. Eğer bu komutan bir saha birliği ise yani saha kıtası ise, sahra kıtası ise yani alan komutanı ise, alanda ise okçu birliklerinin sağlığı yani canı yazıyor da burada çeviriden sağlığı %25. %25. Saldırı gücü ise %15 yani %40 buff veriyor ve bunun %25'i sağlık. Muazzam bir şey. Çatışmaya girdikten sonraki ilk 10 saniye boyunca temel saldırıların %50 olasılıkla bir delme etkisi uygulama şansı vardır. Bekleme süresi 5 saniye. Yani aynısı şuradaki bu delme etkisini uygular. Yani ilk 10 saniye boyunca %50 ihtimalle ve bekleme süresi 5 saniye işte. Birlik aldığı iyileştirme miktarında %10 ve yürüyüş hızından %25 bonus kazanır. Yani %25 intikal hızı ve %10 iyileştirme hızı. Şimdi de gelelim en güçlü benim gözümde yani en sağlam becerileri, en sağlam becerisi yani birinci beceriden sonra tabii. İki başlı kartal. Bu komutanın birliği uyguladığı her 5 olumsuz etki için 10 saniye boyunca iyilikseverlik etkisi kazanır. İyilikseverlik etkisini şimdi okuyacağım ama size şuraya bir anlatayım. Bu komutanın birliği uyguladığı her 5 olumsuz etki için yani 5 olumsuz etki debuff'tır. Misal için intikal hızı düşürüyorsun. Rakibin yani intikal hızı düşürüyorsansa bu bir tane olumsuz etki demektir. Ya da ne bileyim savunmasını düşürüyorsun, saldırısını düşürüyorsun, bilmem neyini düşürüyorsun. Bunların hepsi debuff'tır. Tamam mı? 10 saniye boyunca iyiliksever etkisini kazandır. İyiliksever etkisi şimdi bu. Temel saldırıların hedef birliğin etrafında bulunan en fazla 3 hedef dışı düşman birliği seçme şansı %50'dir. Yani ben bir tane hedefe vuruyorum, tamam mı? Bir tane diyelim ki kıta var. Diyelim ki Arthur Achilles. Ben Arthur Achilles'e vuruyorum zaten. Onun yanında da diyelim ki Baygı Lüçe, e, Gangam Aşil ve diyelim ki Santuz'u Liuche olsun, tamam mı? Bu üç tane kıtaya da vurma şansım %50'dir. Bu hedef dışı birlikler bu komutan tarafından hedef birliğe uygulanan delme, zehir, yavaşlatma ve ek hasar dışındaki normal olumsuz etkiler de dahil olmak üzere 2 olumsuz etki alır. Bekleme süresi 4 saniye. Yani bu gerçekten efsane bir komutan. Ee, bu yani bu beceriden benim anladığım kadarıyla ben size sadece kendi tahminimi söylüyorum. Bu komutan net bir şekilde tabii eğer tek bir kıta oynuyorsanız Soğukçu o zaman tabii ki işi Alparslan falan yapabilirsiniz. Ama bana sorarsanız iki kıta okçu oynayanlar veya daha fazlası abi mutlaka ama mutlaka Hermann Prime'da bu komutanı kullanıyorsunuz. Bu birincisi. Ve ikincisi ben size şunu da söyleyeyim. Bu komutan Hermann Prime'a kesinlikle can verecek. Bak bunu söyleyeyim kesinlikle. Ya ben buna eminim ki
Çünkü Herman'da çok fazla olumsuz etki, yani bu ne demek abi? Ben niye Herman diyorum? Çünkü Herman bu becerisini öyle bir pushlayacak ki yani Herman buna sanki sürekli gaz verecek arkadan, tamam mı? Bu da gelen gideni tokatlayacak. Gelen gideni tokatlayacak. Yani muazzam bir şey. Devam ediyoruz. Sağladığı her 5 güçlendirme etkisi için bu komutanın birliği 10 saniye boyunca kötülük etkisi kazanır. Doğrudan hasar veya gerçek hasar verdiğinde hasar faktörünün %20'sine eşit oranda hafif yaralı birimleri iyileştirme şansı %50'dir. Bekleme süresi 3 saniye. Yani iyileştirme artık buff'ı burada. Gördüğünüz gibi bu biraz böyle Gangama benzer biraz tipi. Tam sayılar vermiyor. Yani yüzdelerle çalışıyor. Gelelim şimdi part atışına. Part atışı. Bu komutan bir Sahra birliğinde olduğunda, yani alan komutanı ise alana çıktığında aktif bir yetenek kullandığında bu komutanın birliği hedef birliğe doğrudan hasar verir. Hasar faktörü hedef birlik üzerinde olumsuz etki sayısı çarpı 100 maksimum 1000 hasar. Şimdi anlatayım, kısa anlatayım. Şimdi diyelim ki siz bu bir tane hedef diyelim. Diyelim ki Gangamash misal için veya Santosu Prime'da Baygi. Vuruyorsunuz öyle, tamam mı? 5 kıta artık, 3 kıta artık, 4 kıta size kalmış. Vuruyorsunuz ve diyelim ki bir tane kıtanız intikal hızı düşürmesini uyguladı. Bu yani debuff yani. Bir tane intikal hızı düşüşü var. Bir tane ne bileyim saldırı düşüşü var. Bir tane ne bileyim iyileştirme etkisi düşüşü var. Yani bütün debuffları sayın. Tamam mı? Diyelim ki 3-4 tane debuff olsun. Tamam mı? Veya hatta bunun kendi kıtası bile düşünseniz arkadaşlar. Yani e, Alparslan'la siz bunu Alparslan Herman kullansanız yani kaç tane debuff vurur ben bile artık bilmiyorum yani. Neyse. Diyelim ki ama 4-5 tane olsun. Bu yani diyelim ki 4 tane var. 400 hasar vuracak. Ya da diyelim ki 7 tane var. 700 hasar vuracak. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz. Yani bu var ya, bunu abi gerçekten benim size önerim. Kullanabiliyorsanızsa, özellikle 2 kıta okçu çıkıyorsanızsa, kullanabiliyorsanızsa net bir şekilde bunu Herman Prime'la kullanın. Çok yararını göreceksiniz. Ya bundan adım gibi eminim. Bu komutanın birliği yetenek hasarı verdiğinde 3 saniye boyunca %10 daha az hasar alma olasılığı %50'dir. Çok güzel. Çok çok iyi. Ve gelelim son. Yani zaten buraya kadar parçaladı ama son şey de var, yani hala bitmedi. Hala bitmedi. Fethilerin babası. Bu komutanın birliği bir zayıflatma etkisi uyguladığında etkilenen hedefler 5 saniye boyunca %5 savunma kaybeder. Bu etki en fazla 2 kez birikebilir. Yani %10 oluyor. %5 ama %10 oluyor. Ve her yeni birikim kazandığında süresi sıfırlanır. Saniyede en fazla 3 kez tetiklenebilir. Saniyede 3 kez tetiklenmek nedir lan? Ve her hedef birlik saniyede en fazla bir kez bu etkiyi tetikleyebilir. Bekleme süresi 1 saniye. Yani yani diyecek yani ne diyeyim ki? Bu komutanın birliği iyileştirme veya güçlendirme sağladığında iyileştirilen veya güçlendirilen hedefler 5 saniye boyunca %2 savunma artışı kazanır. Bu etki en fazla 5 kez birikebilir ve her yeni birikim kazandığında süresi sıfırlanır. Saniyede en fazla 3 kez tetiklenebilir ve her hedef birlik saniyede en fazla bir kez bu etkiyi tetikleyebilir. Bekleme süresi 1 saniye. Yani bitti. Yani bu muazzam. Muazzam bir komutan. Tamam mı? Muazzam bir komutan. Şimdi ben size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Şimdi bir kere bu komutanı Herman Prime'da çok iyi gidecek. Neden? Çünkü zehir birikim, yani bu var ya hani bir kıtasının yani burada hani Herman Prime zehir etkisi veriyor ya, özellikle burada, bir dakika bu değildi, buradaydı galiba. Yani debufflar, Herman Prime'ın debuffları çok fazla arkadaşlar. E, Ya ben size şunu öneriyorum. Eğer ki şu anda iki kıta okçu çıkabiliyorsanız da
ne yapıp edip bir kere Alparslan'ı fullleyeceksiniz. Tamam mı? Bir kere bunu fullleyeceksiniz. İkinci olarak size hangi komutanları öneriyorum? İlk kıtanız Kingshi Zuge. Ben bile şu anda bunu kullanıyorum. Neresinden? Ha, bunu kullanıyorum. Kingshi Zuge. Tamam mı? Benim zaten şu anda ben bir tane okçu kullanıyorum. Yani ben büyük ihtimalle Alparslan'ı fulllemeyeceğim. Onu söyleyeyim ama iki kıta okçu oynasaydım fullerdim ama tek kıta olduğum için fullemeyeceğim. Büyük bir ihtimalle. İlk kıtanız Kingshi ile Zugelian olsun. İkinci okçunuz Alparslan Hermann Prime olsun. Abi yani o zaman gerçekten değme keyfine. Çünkü var o zaman göreceksiniz. Yani Hermann Prime'la Alparslan o kadar yani zaten Alparslan iki tane debuff zaten kendisi uyguluyor. Hermann da sürekli zehir 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 zehir. Ya o kadar fazla debuff olacak ki ve zaten siz büyük ihtimalle çok fazla kıta oynuyorsunuz. Yani 3 kıta, ne bileyim 2 kıta olsun, 4 kıta, 5 kıta hatta bazıları 6 kıta oynuyor. Düşman yani Alparslan gelen giden düşmanı tokatlayacak. Yani süvarileri bile perişan edecek ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, büyük bir ihtimalle Santozu'nun içinden geçecek. Alparslan büyük bir ihtimalle Santozu'nun içinden geçecek arkadaşlar. Ee, aynen. O zaman çok da lafı şimdi uzatmadan gelelim ikinci komutanımıza. İkinci komutanımızın ismi de Haya Vuruk diye bir tane garnizon komutanı. Yani okçu garnizon skill olarak ayrılıyor. Gelelim ilk becerisine şunun da. Şimdi komutan becerileri Garuada'nın hediyesi. Hedef türü tek. Öfke gereksinimi 1000. Hedef birliğe doğrudan hasar verir 2500. Ve saldırı gücünü 3 saniye boyunca %10 azaltır. Yani rally'nin veya artık Svarmatio rally genellikle rally'nin gücünü yani saldırısını %10 azaltır. 10 saniye boyunca yiyici etkisi kazanır. Doğrudan hasar yani yiyici etkisi doğrudan hasar veya gerçek hasar verdiğinde hasar faktörünü %10'u eşit oranda hafif yaralı birimlerini iyileştirir. Bekleme süresi 5 saniye. Çok güzel. E, Maja, e, Majapahit tacı artık okuyamıyorum kusura bakmayın tamam. Bu komutan okçu birimleri şu kazanımları elde eder. %30 saldırı ve %10 sağlık. Çok güzel. %40 buff veriyor. Ha, tabii Alparslan kadar değil. Alparslan 25 sağlık, 15 sağlık ama bu da çok çok iyi. Sağlık her türlü iyidir. 10 bile olsa iyi. Bu komutanın birliği yalnızca okçu birimlerinden oluşuyorsa aldığı darbe hasarı %10 azalır. Yani arkadaşlar bunun şu anlamına gelir ve oraya sadece darbe yazmıyor. Yani bu adam bu garnizon piyade rallilerinin içinden geçecek. Yani Skip Yalem olsun, Ivar olsun. Yani benim böyle bir düşüncem var şimdi. Devam ediyoruz. Troğlan kapısı. Eğer bu komutan bir garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa birliklerinin iyileştirme ve kalkan etkilerine %10 bonus olur. Rakip bir darbe hasarı aldığında saldırganın öfke kazanma hızı 2 saniye boyunca %20 azaltma şansı %50'dir. Bakın rakip birlik da yani rakipten sen darbe hasarı ben öyle anlıyorum. Yani çeviriden umarım hata yoktu. Sen eğer darbe hasarı alıyorsansa rakibin öfke dolum hızını %20 düşürme ihtimali %50'dir. Bakın tekrar söyleyeyim yani darbe hasarı alıyorum. Senin ya diyelim ki sen Scipio Alemianos'un tamam mı? Scipio Alemianos Ivar. Ben de o komutanım. Sen bana darbe hasarı vuruyorsun. Ben senin öfke dolum hızını %20 ihtimalle düşürme şansım %50'dir. Bak bu çok önemli. Eğer bu komutan bir kalede konuşlanmışsa kaybedilen her %10'luk garnizon birliği için bir olumsuz etkiyi temizler. Yani bir tane ölümsüz olumsuz etki temizler ve 10 saniye boyunca olumsuz etki de debuff. Yani diyelim ki sen bana saldırı azaltma debuff'ını uygulamışsın. Mesela onu aradan kaldırıyorum. 10 saniye boyunca %5 daha fazla hasar verir. Maksimum %15'e kadar. Gerçekten muazzam. Yani bu komutan Hector'la büyük ihtimalle kullanılacaktır büyük bir ihtimalle veya Sakallı Dede ile yani Cheoyong ile. Ve ben böyle düşünüyorum ki yani bunun olduğu yerde piyade rallisi açılamayacak. Ben böyle düşünüyorum. Keris kesimi. Eğer bu komutan
bir garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa birliklerinin savunma gücü %10 artar. Yani %10 savunma bonusu. Verilen her iki temel saldırı ve karşı saldırı hasarı için bu komutanın birliği hedef birliğe veya saldırgana anında doğrudan hasar verir. 2000 200 ne 2000 lan? 200. Bu etki saniyede en fazla 6 kez tetiklenebilir. Bekleme süresi 4 saniye. Muazzam. Muazzam. Ve son şeyine geliyoruz. Uzmanlığına. Ayravata'nın zaferi. Ayravata'nın zaferi. Artık o tam okuyamıyorum çünkü gerçekten çok garip yazmışlar. Beceri hasarına ve gerçek hasara %5 daha fazla hasar verir. Kontrol etkisiyle karşılaştığında bu komutanın birliği bu etkiyi ortadan kaldırır ve 3 saniye boyunca %50 daha fazla karşı saldırı hasarı verir. Bekleme süresi 3 saniye. Abi çüş ya. Yani bu komuta bir kere ben şunu söyleyeyim. Benim bütün tahminlerim şu anda net bir şekilde Atilla ile Subutay rallisini nasıl karşılar onu bilmiyorum. Yani tahmin edemiyorum onu. Çünkü onu deneyip bakmak lazım. Çünkü Atilla Subutay rallisi hala çok çok güçlü. Ama bu saatten sonra şunu söyleyeyim ki bu komutan piyade rallilerine kolay kolay geçit vermeyecek yani. Gerçekten muazzam bir garnizon olacak. Özellikle piyadelere karşı kullanıyorsun. Yani ben örneğin ben piyade oyuncusu olsam ben bunun olduğu yere asla ralli açmam. Yani süvariyle bile ben düşünürüm. Tamam mı? Ben şu acaba açayım mı açmayayım. Gerçekten çok sağlam bir komutandır kendisi. Ve benim tahminlerim üzere bir dakika efsane okçu ve liderlik. Bu ya Cheong ile kullanacak sakallı dede ile ya da büyük bir ihtimalle benim tahminim o yönde. Bir dakika şey değildi. Garnizon değil. Çok yönlü. Bir dakika şuradaydı. Ha. Ya da Hector'la kullanacak. O da olabilir. Yani ya Hector'la kullanacak ya Cheong'u. Bana sorarsanız da Hector'la kullanılma şansı daha yüksek. Ama bakıp göreceğiz. Bence her ikisiyle de olur yani. E, Ben olsam aslında Hector'la kullanırım ama dediğim gibi bekleyelim ve beklemede kalalım ve geldikleri zaman ama şu net ama ikisi de sağlam. Tamam mı? Hele hele Alparslan e, özellikle alanda hani garnizon yine birçoğunuzun büyük ihtimalle hiç umurunda bile değildir ama özellikle Alparslan ortalığı yakıp kavuracak Herman Prime'la falan yani okçular için şu anda artık oyun okçuya metayı verdi net bir şekilde. Zaten Kingshi hani dengeleri iyice alt üst etmişti. Gangnam falan Santos'un o geldikten sonra yine biraz böyle şey oldu ama bu saatten sonra yani net bir şekilde okçu üstünlüğü sürüyor. Bunu söyleyeyim sizlere. Aynen. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Like atıp kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim.